Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili analizler yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Gala Coin. Gala Coin ile ilgili önemli destek ve direnç seviyelerini ve muhtemel satış hedeflerini sizlere aktaracağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca paylaşımlarımın daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için de beğen tuşuna basarsanız oldukça mutlu olurum. Şu anda Gala Coin haftalık grafiğindeyim. Haftalıkta yaklaşık bir senedir haftalık 20 MA'nın altında seyrediyor Gala Coin ve büyük bir düşüş trendi sizlerin de bildiği gibi söz konusuydu. Ancak bundan 3 hafta önce 20 haftalık hareketli ortalamayı Gala Coin test etti ve bir sonraki haftada zaten üzerinde kapatmayı başardı. Bu 20 haftalık hareketli ortalama üzerindeki kapanış zaten yukarı yönlü fiyat hareketlerini tetikleyecek bir olgu. Bu haftada nitekim öyle oldu. Geçtiğimiz hafta çok fazla bir hareket olmadı ancak bu hafta yeniden yükseliş kaldığı yerden devam ettiği görülüyor. Şu anda 20 haftalık hareketli ortalamamız 3450 seviyesinde. Yani burası bizim kırmızı çizgimiz diyebiliriz yükselişin devamı açısından. 3450 seviyesi üzerindeki fiyat hareketleri de buralarda her ne kadar zikzak dahi olsa yukarı yönlü hareketin oluşabileceğini düşünüyorum. Bu durumda da orta vadeli hedefimiz Gala Coin'de ilk etapta 50 haftalık hareketli ortalama olan 8700 seviyesi. Bu seviye. Bu seviyenin mutlaka deneneceğini düşünüyorum orta vadeli yükseliş trendinin devamı durumunda. Bir de önemli bir ayrıntı. Inverse Fisher'da zaten bu 20 haftalık hareketli ortalama denendiği zaman burada al sinyali olmuş ve aynı zamanda Wave Trend Cross'ta da 20 haftalık hareketli ortalama denendiğinde haftalık bazda bir al sinyali gelmiş. Bunlar da önemli ayrıntılar. Yani yükselişin habercisiydi bu al sinyalleri. O yüzden önemli bir ayrıntı olarak sizlere aktarmak istedim. Günlük grafik üzerinden bir de değerlendirme yapalım. Evet, günlük grafiğimizde de önemli bir seviye olan 200 günlük hareketli ortalamamız 4000 seviyesi. 4000 seviyesi de 9 Ocak'ta bir denendi. Üzerine attı. Geri çekildi ancak üzerinde kapanış yapıp yeniden bu 200 günlük hareketli ortalama üzerindeki fiyat hareketlerine devam etti Gala Coin. Burada burası majör bir direnç alanıydı geçilmeden önce. Ancak şu anda da yakın bir destek olarak düşünülebilir. Çünkü 200 günlük hareketli ortalamalar trend başlangıçlarını ifade ediyor. Yani bu seviye üzerinde kalması ve aynı zamanda altta da 20 haftalık hareketli ortalamamız var. 4000 seviyesi ancak yakın bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Geri dönüşlerde bu 4000 seviyesi de aynı 20 haftalık hareketli ortalamamız olan 3400 seviyesi gibi kırmızı çizgi olarak nitelendirilebilir. Yani geri çekilmelerde bu bölge çok önemli bir destek olarak düşünülmelidir. Bunun devamındaysa zaten yukarıda bahsettiğim bu 50 haftalık hareketli ortalamamız üzerimizde majör bir direnç olarak devam ediyor. Yaşanan son yükselişlerle ilgili bir analiz yapmak istiyorum. 4 saatlik grafikteyim şu anda. Evet, 4 saatlik grafiğimizde indikatörlerimize bakalım ilk önce. Bayağı bir dalgalı seyrediyor. Al sat al sat. Ancak buralarda ben al satı çok fazla önermiyorum. Çünkü trend zaten yukarı yönlü devam ettiği belli. Yani tabii ki buralarda fiyat zikzak yapacaktır. Önemli olan bizim majör seviyelerimiz, yakın destek ve direnç seviyeleridir. O yüzden çok fazla al sat önermiyorum ama şu anda sinyaller de zaten 4 saatlik grafikte al seviyesinde. Bu da önemli bir ayrıntı. Fibonacci seviyelerine bakmak istiyorum. İlk önce geri çekilmeleri bir göz atalım isterseniz. Geri çekilmelerde
Şu anda 0.236 seviyesi olan 5124 seviyesi, 5100 seviyesi ilk etapta destek olarak düşünülebilir. Fiyat buraya gelip çarpıp tekrar yukarı sekebilir. Burası önemli bir destek, yakın destek burası. 0.382 seviyemizde 4440 seviyesinde. 4400 seviyeleri de önemli bir destek olarak, kısa vadeli olarak düşünülebilir. Zaten onun hemen altında da 4000 seviyesi var. 200 günlük hareketli ortalama. Burası da zaten önemli bir seviye. Yani 4000-4400 seviyeleri güçlü destek olarak düşünülebilir. Onun dışında geri çekilmelerde herhangi bir aktaracağım bir seviye yok. Yukarı yönlü hareketlerde nasıl bir fiyat gelişimi olabilir ona bakalım. Evet, burada 0.236 seviyemiz, Fibonacci 0.236 seviyemiz yukarı kırıldıktan sonra direkt 0.5 seviyesi test edildi. 0.5 seviyemiz 6287 seviyesiydi ve 6290'dan bir dönüş oldu Galacoin'de. Yani şurası tam noktasal bir dönüş alanı olmuş. Fibonacci 0.5 seviyesi. Bu seviyede önemli. Burası direnç olarak çalışmış ve tekrar şu anda 5500 seviyelerine kadar bir düzeltme olduğu görülüyor. Bu durumda da 5200 seviyesi bizim Fibonacci 0.236 seviyesi olarak çalışmasını beklediğimiz bir seviye olacaktır. 5200 yakın destek olarak düşünülebilir bu noktada. Bu seviye üzerindeki hareketlerse bizi yeniden bu 0.5 seviyesi olan 6280-6300 bandına ve bir sonraki aşamamız olan Fibonacci 0.618 seviyemiz olan 6750 seviyesine kadar yükseltebilir. Bu Fibonacci 0.618 seviyesi önemli bir seviye. 6750 bandı kırıldığı takdirde zaten bu yukarıdaki 50 haftalık hareketli ortalamamız olan bu majör direnç hattı test edilecektir. O yüzden bu seviyeleri direnç olarak takip etmekte fayda var. Dediğim gibi 6750 seviyesi Fibonacci 0.618 seviyesi olarak önemli bir direnç. 0.5 seviyesi de güzel bir direnç olarak çalıştı. Buralardan güç toplayıp yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir Galacoin. Bu bakımdan bu seviyeleri oldukça yakından takip etmek gerekiyor. Şu anda Galacoin ile ilgili önemli olarak aktaracağım başka bir durum yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.